Cooler Master ailesinin yeni üyelerinden MasterBox 540 ile karşınızdayım. Kasanın dikkat çeken ve kafalarda soru işareti oluşturan kısmı ön panel. Farklı bir tasarıma sahip. Peki hava akışı nasıl? Bu sorunun yanıtına birazdan bakacağız. Ama önce detaylar. MB540, TD500 Mesh'in şasisine çok benzeyen bir mid-tower kasa. Bu videoyu hazırladığımda 1500 lira civarında satılıyordu. Kasa 49.9 santim uzunluk, 49.8 santim yükseklik ve 20 santim genişliğe sahip. 7.7 kilogram ağırlığında. Bu modelde de vidasız panel tasarımı görüyoruz. Yani temperli cam kasaya pimlerle sabitlenmiş. Alet kullanmadan rahatlıkla takıp çıkartabiliyorsunuz. Yok arkadaş, ben bu pimlere güvenemem derseniz isteğe bağlı olarak vidada takabilirsiniz. MB540 Mini ITX, Mini ATX ve ATX anakartları destekliyor. Extended ATX anakartları takabilir misiniz? Kısmen. Kartı takabiliyorsunuz ama kablolama konusunda sıkıntı yaşıyorsunuz. Kasada 7 tane PCI genişleme yuvası var. Ancak dikey ekran kartı desteği bulunmuyor. MB540'ın içerisine 410 mm'ye kadar ekran kartı, 165 mm yüksekliğe kadar işlemci soğutucusu ve 180 mm uzunluğa kadar olan güç kaynaklarını takabilirsiniz. Güç kaynağı demişken PCU kafesinin bulunduğu kısmın üstüne havalandırma kanalları yerleştirilmiş. Kasanın ortasında 3 tane kauçukla korunan kablo kanalı bulunuyor. Kasa ile birlikte sadece bir tane 120 mm'lik ARGB fan geliyor. O da egzoz fanı olarak konumlandırılmış. Yani kasayı alacakların kendi zevk ve tercihine göre ekstradan fan ve güç kaynağı da alması gerekiyor. Fanlardan bahsetmişken kasaya 7 tane fan takabiliyorsunuz. 3 tane öne, 3 tane üste ve 1 tane de arkaya 120 mm fan takabilirsiniz. Dilerseniz öne ve üste 2 tane 140 mm, dilerseniz de yine öne ve üste birer tane 360 mm'lik radyatörler konumlandırabilirsiniz. Bence bu kasanın en güzel tarafı çıkartılabilir üst panele sahip olması. 2 tane vidayı sökerek üst paneli tamamen çıkartabilir, fan ve radyatör montajını kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bence bu tasarım Cooler Master'ın tüm kasalarında kullanılmalı. Arka panel kapağı ise sürgülü bir yapıda. Paneli çıkarttığımızda bizi 2 tane SSD yuvası karşılıyor. Kutudan çıkan plastik contaları deliklere, vidaları da SSD'ye takarak sürücülerinizi yerleştirebilirsiniz. Sol tarafta da 2 tane sürgülü 3,5 inçlik hard disk yuvası var. Sürücüleri vida kullanmadan rahatlıkla takabiliyorsunuz. Sürücü yuvasını çıkartıp alttaki mandala basarak genişletiyorsunuz, sürücüye oturtup sabitliyor ve yuvayı eski konumuna getiriyorsunuz. Ben hard disk kullanmıyorum, SSD ya da NVMe kullanıyorum diyorsanız o zaman hard disk yuvalarını da sökebilirsiniz. Böylelikle güç kaynağınıza daha fazla yer açabilirsiniz. Kasanın üstünde ise mıknatıslı güzel bir filtre var. MB540'ın altında da bu tel filtre yer alıyor ve bu kasaya hiç yakışmıyor. Gelelim ön panele. Tamamıyla akrilikten üretilmiş ve aydınlatmalar otomobillerdeki tasarımdan esinlenilmiş. Adreslenebilir RGB şeritler karartılmış ön panelin arkasında yayılarak farklı bir görsellik sunuyor. Dilerseniz RGB paneli kutudan çıkan kontrolcüye, dilerseniz RGB desteği olan anakartımıza bağlayarak efektleri değiştirebilirsiniz. Sağda ve solda ise yukarıdan aşağıya uzanan hava kanalları yer alıyor. I/O paneline baktığımızda ise 2 tane USB 3.2 Gen 1 portu, Cooler Master logolu güç butonu, 3,5 mm ses girişi, reset tuşu
ve bir tane tip C USB 3.2 Gen 2 bağlantı noktası bulunuyor. Şimdi gelelim test kısmına. Kasanın ön panelinde sağda ve solda yukarıdan aşağıya havalandırma kanalları mevcut. Peki bu kanallar sistemimizi serin tutmaya yetecek mi? Nasıl bir karşılaştırma yapacağız? Bir tarafa TD500 mesh'i koyacağız, diğer tarafa da Masterbox 540'ı. MB540'ların sadece bir tane fanla geldiğini söylemiştim. Test esnasında adil bir karşılaştırma olması için sıvı soğutmanın yanına ön panele bu üçlü fan setini taktım. Açıklamalar kısmında paylaştığım sistemi her iki kasaya da takıp oyunları en yüksek ayarlarda ve 2K çözünürlükte test ettim. İlk önce Valorant'la başlayalım. TD500 Mesh'te işlemci kullanımı %41, sıcaklıksa 75 derecelerde. Ekran kartı 57 derecede çalışıyor ve ortalama 183 FPS alıyoruz. MB540'da ise işlemci kullanımı yine %41'de. Ancak sıcaklık 78 derecelerde. Ekran kartı da 55 derecede, aldığımız ortalama FPS'e 172. Valorant'ta MB540'da işlemci 3 derece daha sıcak, ekran kartı ise 2 derece daha soğuk çalışıyor. Geçelim Call of Duty Warzone'a. TD500 Mesh'te işlemci kullanımı %70'lerde seyrediyor. Sıcaklık da 78 derece. Ekran kartına baktığımızda 60 derece ve ortalama aldığımız FPS değeri 111. MB540'da işlemci kullanımı %72, sıcaklık 79-80 derecelerde. Ekran kartı 60 derece ve ortalama FPS'imiz de 109. Call of Duty Warzone'da MB540'da işlemcimiz TD500 Mesh'e göre 2 derece daha sıcak çalışıyor. Cyberpunk 2077'ye de bakalım. TD500 Mesh'te işlemci 80-81 derecelerde. Ekran kartı sıcaklığı ise 63-65 arasında değişiyor. Ortalama FPS'imiz 70'lerde. MB540'da işlemci 83-84 derecelerde geziniyor. Ekran kartı sıcaklığı da 67 derece. Ortalama elde ettiğimiz FPS değeri ise 70. İki kasa arasındaki sıcaklık farkı 3 derece. Geçtik Counter Strike'a. TD500 Mesh'te işlemci 76 derecede, ekran kartı da 58 derecede geziniyor. MB540'da ise işlemcimizin sıcaklığı 79, ekran kartı sıcaklığı da 58. MB540 ile TD500 Mesh arasında işlemcide 3 derecelik fark var. PUBG'ye bakalım. TD500 Mesh'te işlemci sıcaklığı 78-79 derece, ekran kartı da 69 derecelerde çalışıyor ve ortalama 142 FPS veriyor. MB540'da işlemci sıcaklığı 82 derecelerde. Ekran kartı ise 67-69 derecede çalışıyor ve 137 FPS veriyor. Yine aradaki sıcaklık farkı 3 derece. Son olarak Fortnite'a bakalım.
TD500 Mesh'te işlemci 77 derecede. Ekran kartı 67, ortalama FPS'imiz 116. MB540'ta ise işlemci sıcaklığı 81 derece. Ekran kartı sıcaklığımız 60 derecelerde. Ortalama FPS ise 109. Testlerin geneline baktığımızda ortaya şöyle bir sonuç çıkıyor. MB540 TD500 Mesh'e göre sadece 3 derece sıcak çalışıyor. 3 derece. Sonuç olarak Cooler Master Masterbox 540 farklı tasarıma sahip ARGB ön paneli, çıkartılabilen üst paneli ve vidasız tasarımıyla dikkat çekiyor. Keşke tek fan yerine farklı seçeneklerle de satışa sunulsaydı. 4 fanlı ve güç kaynaklı gibi. Ön panel akrilik olduğu için çizilmeye müsait. Kasayı konumlandırırken dikkatli olmak gerekiyor. Bunun dışında şu tel filtrelere kafayı taktım. Niçin bu filtre yerine H500'lerdeki plastik çerçeveli sürgülü filtreleri kullanmıyorsunuz? Bir de dikey ekran kartı desteği olabilirdi. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarınızı bizlerle paylaşın. Ve kanalımıza abone olmayı da lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.